Sizin Ar-Ge kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde STM32 Cube ID'nin ilk açılış ekranını birlikte inceleyeceğiz. Yeni bir proje oluştururken karşımıza çıkan kritik ayarları ipuçlarıyla ele alacağız. Ardından ilk projemizi oluşturmak için bir sonraki adıma geçeceğiz. Bu seri boyunca STM32 Cube ID proje bazlı öğrenmeye ve test etmeye devam edeceğiz. Adım adım temel yapıdan profesyonel sistemlere uzanan sağlam bir yolculuk bizi bekliyor. Bu kanalı sizinle birlikte büyütmek istiyoruz. Yorumlarda düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşın. Sizin Ar-Ge sadece bizim değil, sizin de projeniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Haydi başlayalım. Masa üstündeki STM32 Cube ID simgesine çift tıklayarak programı başlatalım. STM32 Cube ID programını ilk kez açtığınızda karşınıza bir pencere gelir. Bu pencere, projelerin kaydedileceği klasörü seçmenizi ister. Bu klasöre çalışma alanı, yani workspace denir. Varsayılan klasörü kullanabilirsiniz ya da bilgisayarınızda farklı bir konum seçebilirsiniz. Alt kısımda bir kutucuk var. Bunu varsayılan olarak kullan ve bir daha sorma anlamına gelir. Eğer bu kutuyu işaretlerseniz, program bir sonraki açılışta bu pencereyi tekrar göstermez. Bu çalışma alanı sonradan ayarlardan değiştirilebilir. Ayarları yaptıktan sonra alt kısımdaki başlat yani Launch butonuna tıklıyoruz. STM32 Cube ID ilk açıldığında Microsoft Koruma Merkezi Defender uyarısı karşımıza çıkıyor. Burada ilk kutuyu işaretleyerek STM32 Cube ID'yi antivirüs taramasından hariç tutuyoruz. Böylece derleme ve editör işlemleri daha hızlı çalışır. İkinci kutu pasif kalabilir. İşlemi tamamlamak için Proceed, devam et butonuna basıyoruz. STM32 Cube ID açıldığında karşımıza gelen ilk ekran Welcome to STM32 Cube ID yani hoş geldiniz ekranıdır. Bu ekran yazılımla çalışmaya başlamadan önce pek çok işlemi hızlıca yapmamıza olanak sağlar. Sol bölümde proje başlatma ve içe aktarma seçenekleri yer alır. Start New STM32 Project. Yeni STM32 projesi başlat. Start New Project from STM32 Cube MX File. STM32 Cube MX dosyasından proje başlat. Import Project. Proje içe aktar. Import STM32 Cube Example. STM32 Cube örneği içe aktar. Orta bölümde yazılımın yeni sürümleriyle gelen özellikler ve haberler bulunur. Örneğin bu sürümde GCC 13 yani GCC derleyicisinin 13. sürümü varsayılan olarak gelmektedir. Hemen altında Quick Links yani hızlı bağlantılar başlığı altında Cube ID Wiki sayfası, kullanım kılavuzları, videolar, mikro denetleyici ve mikro işlemci wiki sayfaları ve resmi GitHub bağlantısı yer alır. Sağ bölümde ise STM32 Cube ekosistemine ait araçlar listelenmiştir. STM32 Cube MX, STM32 Cube Monitor, STM32 Cube programı ve diğer yardımcı yazılımlar bu bölümde tanıtılır. Ayrıca ST, Microelectronics topluluğu, yardım sayfaları ve sosyal medya bağlantıları da burada bulunur. Yeni bir projeye başlamadan önce kurulumun eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu, ileride karşılaşılabilecek hataların önüne geçmek açısından kritik bir adımdır. İlk olarak üst menüden Help, Yardım, About hakkında STM32 Cube ID seçeneğine tıklanır. Açılan pencerede Installation Details yani kurulum detayları sekmesi seçilir. Burada yazılımın bileşenlerinin ve eklentilerinin doğru şekilde yüklenip yüklenmediği kontrol edilir. Şimdi, kullanacağımız mikro denetleyici serilerine ait yazılım paketlerinin yüklü olup olmadığını kontrol edelim. Bunun için üst menüden Help, Manage, Embedded Software Packages, gömülü
yazılım paketlerini yönet seçeneğine tıklanır. Açılan listede STM32, F3 ve STM32, F4 gibi seriler bulunur. Seri başlığının yanındaki ok simgesine tıklayarak ilgili sürümler görüntülenir. En son sürüm genellikle en üstte yer alır. Eğer sürüm kutucuğu işaretli değilse tıklayarak işaretliyoruz. Aynı işlemi STM32, F4 için de tekrar ediyoruz. İşaretlemelerden sonra ekranın alt kısmındaki Install butonuna tıklıyoruz. İlk yüklemede sizden MyST, yani kendi hesabınıza giriş yapmanız istenebilir. E-posta ve şifrenizi girerek devam edebilirsiniz. İşlem tamamlandığında seçtiğiniz sürümün kutucuğu yeşil renge döner. Artık bu sayfayı kapatabilirsiniz. Peki bu adımları atlayıp doğrudan projeye başlarsak ne olur? Gerekli kütüphaneler eksikse, proje oluşturma sırasında işlemci seçtiğimiz anda sistem hata verebilir ve bu işlemci için yazılım paketi yüklü değil uyarısı çıkar. Ayrıca .ioc dosyası oluşturulamaz ve CubeMX arayüzü açılmaz. Bu nedenle proje oluşturmadan önce kurulum ve paketlerin eksiksiz olduğundan emin olmak gerekir. Artık her şey hazır. Yeni proje oluşturmaya geçebiliriz. Sol panelden Start New STM32 Project seçeneğine tıklıyoruz. STM32 CubeID, hedef seçimi, Target Selection sayfası. Arkadaşlar, STM32 CubeID ile her yeni proje oluşturduğunuzda bu sayfayla karşılaşırsınız. Bu ekran, projenizin hangi donanım üzerinde çalışacağını belirlediğiniz en kritik adımdır. Bu nedenle bu sayfada biraz vakit geçireceğiz. Çünkü bu sayfa doğru anlaşılmazsa proje temelinden yanlış başlayabilir. Yani seçilen kart ya da entegre hatalıysa ileride bu seçimi değiştiremezsiniz. Bu sayfanın en üst kısmında birkaç sekme bulunur. Board Selector, kart seçimi. STM'in geliştirme kartlarını kullanacaksanız bu sekmeden seçim yapılır. MCU, MPU Selector, mikro denetleyici, işlemci seçimi. Kendi tasarımınız varsa entegreyi buradan manuel seçersiniz. Start from example, örnek projelerden başla. STM32 için hazırlanmış örnek uygulamaları buradan seçebilirsiniz. Geliştirme kartı seçimi, Board Selector, eğer STM'in resmi geliştirme kartlarından birini kullanıyorsanız bu sekmeyi kullanabilirsiniz. Örnek, Nucleo F446Z yazarsanız ilgili kart aşağıda listelenir. Burada bazı filtre seçenekleri vardır. Search, arama kutusu, Recent, son kullanılan kartlar, Favorites, sık kullanılan kartlar, Selection Summary, seçilen kartın özet bilgisi, avantajı şudur. Kartı seçtiğinizde entegresi ve çevresel ayarları otomatik gelir. Ancak biz kendi özel kartımızı kullanacağımız için bu yöntemi tercih etmiyoruz. Entegre seçimi MCU, MPU Selector. Kendi kartını tasarlayanlar için asıl kullanılması gereken alan burasıdır. Burada kullanacağınız entegreyi manuel olarak seçersiniz. Arama kutusuna entegre adını yazın. Örneğin bizim kullanacağımız entegre STM30 2F370 3R ET6. Bu işlemci STM30 2F3 serisine aittir. ARM Cortex M4 çekirdeğine sahiptir. Aşağıdaki filtrelerle doğru entegreyi kolayca bulabilirsiniz. Doğru entegre bulunduğunda üzerine tıklayıp Next, ileri butonuna basılır ve proje başlatılır. Son notlar. Bu seçim ekranı projenin temel yapı taşıdır. Yanlış kart veya entegre seçilirse projeye devam etmek mümkün olmaz. Yani bu sayfa STM32 CubeID'de projeyi oluşturmanın en kritik adımıdır. Project Name, proje adı. Projenize sade, kısa ve anlamlı bir isim vermelisiniz. Dikkat edilmesi gerekenler, Türkçe karakterler kullanmayın, Türkçe harfleri desteklenmez. Özel karakterler kullanmayın, semboller hata oluşturabilir. Boşluk kullanmayın. Yerine alt çizgi kullanabilirsiniz. Proje ismi rakamla başlamaması, harf ile başlaması daha uygun olur.
Örnek bir isim joy, alt tire, tifti, alt tire, menü. Bu kurallar hem derleyici hem de ileride projenizi başka ortamlara taşımanız açısından uyumlu bir isimlendirme sağlar. Use default location, varsayılan konumu kullan. Bu seçenek işaretli ise proje STM32 Cube ID'nin Workspace klasörüne kaydedilir. Kendi özel bir klasör belirlemek istiyorsanız bu işareti kaldırarak Browse butonuyla konum seçebilirsiniz. Targeted Language, hedef dili o. Projenin yazılacağı dili belirler. İki seçenek vardır. C, genellikle tercih edilen ve daha yaygın olan dildir. C++, nesne tabanlı yapı isteyen ileri seviye kullanıcılar içindir. Bizim projelerde çoğunlukla C dili kullanılacaktır. Targeted Device Usage, cihaz kullanım amacı. Bu alan isteğe bağlıdır. Genellikle boş bırakılır. Gelişmiş takip veya sistem seviyesi sınıflandırmalar yapmak isteyenler doldurabilir. Targeted Binary Type, derleme türü. Burada projenin çıktısının ne olacağı belirlenir. Executable, çalıştırılabilir uygulama anlamına gelir. Genellikle bu seçilir. Static Library, başka projelere gömülecek kütüphane üretmek isteyenler içindir. Yeni başlayan kullanıcılar için Executable seçilmesi önerilir. Targeted Project Type, proje türü. Buradaki seçim, projenin Cube, MX destekli mi yoksa tamamen manuel mi olacağını belirler. STM32 Cube MX desteklidir. Saat ayarları, pin konfigürasyonları ve çevresel birim ayarları grafik arayüz üzerinden kolayca yapılır. Yeni başlayanlar ve orta seviye kullanıcılar için en doğru tercihtir. Empty, boş bir proje oluşturur. Cube, X bağlantısı yoktur. Tüm ayarlar ve yapılandırmalar elle yapılır. Bu ileri düzey kullanıcılar içindir. Bizim tüm örneklerimizde STM32 Cube seçilecektir. Proje adınızı belirleyip diğer seçenekleri kontrol ettikten sonra Finish butonuna tıklayarak yeni STM32 projenizi oluşturabilirsiniz. Yeni proje oluşturma adımlarını başarıyla tamamladık ve STM32 Cube MX yapılandırma ekranı karşımıza çıktı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda neler var? Birlikte TFT ekran üzerinde bir menü sistemi kuracağız. Bu süreçte SPI haberleşme protokolünü etkinleştireceğiz. STM32 Cube MX arayüzü üzerinden gerekli pin ve modül yapılandırmalarını adım adım gerçekleştireceğiz. Donanım ile yazılımın uyumunu pratik bir örnekle uygulamalı göstereceğiz. TFT ekran sürücüsünü tanıyacak, SPI pinlerini seçecek ve Cube MX üzerinden gerekli tüm ayarları birlikte tamamlayacağız. Böylece sadece teoriyi değil, uygulamayı da birlikte öğreneceğiz. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.